Bugün sizlerle neden sadeleşmeliyiz, neden minimalizmi hayatımıza sokmalıyız bunları konuşmak istiyorum. Herkese merhabalar, ben Hale. Türk İşi Minimalizm'desiniz. Öncelikle benim için minimalizm ne, onun tanımına bir bakalım istiyorum. Bence minimalizm, bana yeten, beni mutlu eden az ve öz eşyayla huzurlu bir hayat sürmek demek. Zihinsel olarak bakacak olursak ise her şeye yetişemeyeceğimi ve her şeyi başarmak zorunda olmadığımı kabul etmek demek. Şimdi bu bana görenin altını bir çizmek istiyorum. Neden bana göre dedim? Hepimizin hayatları birbirinden farklı. Yaşam koşullarımız, aile yapılarımız, yaşımız. Dolayısıyla hepimizin hayatlarındaki minimalizmi uygulama durumu da birbirinden farklı oluyor. Biraz daha somut bir örnek verelim. Diyelim evdeki kupa sayısı. Biz evde 2 yetişkiniz ve çay, kahve, bitki çayı bunları içmeyi çok seviyoruz. Günde en az 6 tane kupa kullanıyoruz. Her gün bunları her kullanıştan sonra elde yıkamak ya da gün sonunda makine dolmuyor, çalıştıramıyorum. Yani bana en azından 12 tane kupa gerekiyor. Hiç misafir gelmese bile. Ya da yine kendimden örnek vereyim. Benim 2 tane çocuğum var. Birinin küçülenlerini diğeri için ayırıyorum. Bana kıyafetler, ayakkabılar, oyuncaklar için ekstra saklama alanı gerekiyor. Başka bir örnek, el işlerini seven biri. Sürekli diyelim her gün bunlarla gerçekten aktif bir şekilde oyalanıyorsa, etrafta işte çocuk, evcil hayvan vesaire yoksa korkabileceği, belki şişlerini ve yünlerini bir sepet içinde salonda saklayabilir. Dolayısıyla herkesin bunu yaşama şekli farklı. Bunu böyle kenara koyduktan sonra neden minimalizmle devam edelim. Şimdi bahar da geldi malum. Bahar temizliği başladı. Evlerden işte yazlık kışlıklar iniyor kalkıyor. Bir de bu sadeleşme akımının artmasıyla evlerden poşet poşet eşya çıkıyor. Peki neden? Sadece popüler olduğu için mi? Sonra bir dahaki kış aynı kazakları, aynı pantolonları poşet poşet geri alacaksak onlar için de elden çıkarmaya gerek var mı? Amacımız bilinçli bir şekilde sadeleşmek ve kendimize biraz önce dediğim gibi yeten eşyayla kalmak. Dolayısıyla kendimizi bir eksiklik içinde hissetmemek. Daha sonra böyle sorular geliyor. Hiç mi satın almayacağız? Tabii ki alabilirsiniz. Sizi mutlu eden, gerçekten mutlu eden, ihtiyacınız olan şeyleri alabilirsiniz. Bir indirim var diye. Ne bileyim işte yaz geldi. Her yaz yeni bir işte çift terlik alınır, yeni bir boya alınır diye bakmıyorsanız tabii ki ihtiyacınız olduğu zaman alabilirsiniz. Ama sadece her yaz geldi diye bir çift daha terlik almak, eskisi hala sağlam, yeni, iyi durumdaysa bunun bir anlamı yok. Aslında bu bile yanlış, kısıtlayıcı bir cümle. Çünkü belki de siz moda sektöründe çalışıyorsunuz ve gerçekten her gün farklı farklı giyinmeniz gerekiyor. Dolabınızda 3 çift terlik var. İşte terlik diyorum ama yazlık işte sandalet vesaire. Ve üçünü de sürekli giyiyorsanız aslında bu sizin için normal demek. Ama ben hiç yazın sevmiyorsam açık ayakkabı giymeyi, ben spor ayakkabılarla daha rahat ediyorsam o zaman benim sırf şekli güzel diye giymediğim ayakkabıları almam yanlış. Yani başka birindeki 3 çift terlik okeyken bende normal olmayabilir. Benim tarzıma uymayabilir, hayat tarzıma, hayat şartıma. Bir de sizi mutlu eden eşyalar dedik. Neden mutlu eden eşyalar? Bu aslında Marie Kondo'nun biliyorsunuz size neşe veren eşyaları tutun diyor. Bir eşyayı elinize aldığınız zaman ona bakın, size ne hissettirdiğini düşünün diyor. Size neşe veriyorsa tutun, vermiyorsa onunla ayrılın diyor. İşte bağışlayın, elden çıkarın, geri dönüşüme atın, satın vesaire. Neden mutluluk dediğimizde de aynaya baktığınızda giydiğiniz kıyafetler sizi mutlu eden kıyafetler değilse o günü kötü geçirirsiniz. Hep içinizde bir bu olmadı ya duygusu olur. Ya da etrafınıza baktığınızda kendi seçtiğiniz, sizi mutlu eden objeler, işte eşyalar olmadığı zaman baktığınızda hep ay bu da bana bunu almıştı. İşte veremiyorum, atsan atılmaz, satsan satılmaz, ayıp olur duygusuyla böyle her baktığınızda size başka bir duyguyu veriyorsa o zaman o eşya sizi mutsuz eder. Dolayısıyla kendi kabuğunuzda, kendi evinizde, kendi bedeninizde mutsuz olursunuz. Biz böyle ben hep şey diyorum, kafası rahat bir hayat istiyoruz. Dolayısıyla kafası rahat bir hayat sizi memnun eden eşyalar bütünüyle olur. Peki, az çok bir minimalizmi tanımladık. Şimdi gelelim neden?
neden sadeleşiyoruz? Neden minimalizme ihtiyacımız var? Birinci sebebi daha az stres. Neden daha az stres? Çünkü biraz önce dediğim gibi her şeye sahip olmanız gerekmediğini, her şeyi başarmanız gerekmediğini, her şeye yetişmenize gerek olmadığını, bu üçüne böyle bir kabullenmeyle yaklaştığınız zaman rahatlıyorsunuz. Hayatta bizi en çok zorlayan şeylerden biri de bu yetişme arzusu. Bir de istediklerimizin dışında bize dayatılan işte en iyi telefon, en son telefonu ben almalıyım, arabam olmalı, varsa daha iyisi olmalı, işte onu da almalıyım, param yetmiyor, nasıl yeteceğim, arka arkaya taksitler derken bir stres silsilesi içindeyiz. Minimalizm bize elimizdekilerle mutlu olmayı getirdiği için stresi kenara atmış oluyoruz. Diğer bir stres faktörü de özellikle kıyafetler için kararların azaltılması. Mesela sabah uyanıyorsunuz, bugün ne giyeceğim? Dolabı açıyorsunuz, birbiriyle alakasız bir sürü kıyafet. Aslında dolap dolu, hınca hınç dolu. Ama üstünüze giyecek bir tane bir şeyiniz yok. O zaman bu da her sabah size bir zaman kaybı, bir stres olarak geri dönüyor. Oysa dolabınızı açtığınızda birbiriyle uyumlu ve sevdiğiniz kıyafetler olduğunda her sabah giyinmek çok daha kolay ve hatta zevkli bir uğraş haline geliyor. Bir moda fanı olmasanız bile. Elimizdekilerle mutlu olmak, bize neyin yettiğini görmek, dolayısıyla bizi bir sonraki aşamada daha az tüketen bireyler olmaya yönlendiriyor. Daha az tüketiyoruz, doğaya daha az zarar veriyoruz. Daha az tükettiğimiz için daha az para harcıyoruz. Cebimizde kalıyor paramız. Paramızı bizi mutlu edecek, uzun vadede sadece anlık mutluluk vermeyecek, uzun vadede bizi mutlu edecek şeyler için kullanmaya başlıyoruz. Bu da yine herkese göre değişir. Mesela benim için yeni yerler görmek, seyahat etmek önemli bir madde. Var olan paramı işte o para lüks bir çanta ya da ne bileyim X bir yere gitmeye de yetiyorsa ben o diğerini yeni bir şey deneyimlemeyi tercih ediyorum kendi adıma. Bir de benim gibi ev işi yapmakla çok aranız yoksa bu neden de çok hoşunuza gidecek. Daha az temizlik. Daha az eşyanız olduğunda temizleyecek daha az şeyiniz oluyor. Bakım yapacağınız, ilgi göstereceğiniz daha az eşyanız oluyor. Ve yüzeyler de temizlemesi daha kolay haline geliyor. İşte masanın üstünde belki bir tane mumluğunuz oluyor. Hop tık siliyorsunuz, bitiyor. Toz alacak eşyalarınız olmuyor. Yine kafa rahatlığı ve size daha çok zaman kalıyor. Aslında hepsine baktığınızda bu nedenlerin şöyle kısaca özetleyebiliriz. Daha az eşyaya daha az bağımlılık, daha çok alan ve daha çok zaman. Yani bir tür zenginlik diyebiliriz buna. Bu zenginlik de sizi özgürleştiriyor. Sadeleşme demişken hep eşya eşya dedik. İşin bu kabullenme, işte her şeye yetişme, her şeyi başarmanın yanı sıra, bu kabullenmenin yanı sıra zihinsel dağınıklığı da ele almakta bir fayda var. Yapılacak işler, ertelenen görevler, bunların hepsi zihnimize yük oluyor. O yüzden tavsiyem zor da olsa, kolay olsa zaten ertelemezdiniz. Ama kendinizi zorlayıp her gün en azından ertelediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek ve onun gerçekten huzurunu yaşamak. Bir tabir var. Ben bunu bir yerde okumuştum ama dün araştırdığımda Brian Tracy diye bir yazarın kitabının adı olduğunu gördüm. Kurbağayı yemek diye. Yani her sabah size böyle kurbağa yedim, yeme hissi uyandıracak bir şeyi ilk olarak yapın. Onu böyle tabağınıza atın, geriye güzellikler kalsın. Minimalizmi konuştuk. Neden sadeleşmemiz gerektiğini anladık. O zaman gelelim çok önemli bir noktaya. Evet, minimalizm sizi özgürleştiriyor. Size istediklerinizi yapmak için bir zaman kalıyor. Peki bu zamanda ne yapacaksınız? İşte bu çok önemli. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Eğer kendinizi tanımıyorsanız, bu boş vaktinizi, size kalan bu zenginliği nasıl harcayacağınızı bilmiyorsanız, hop dönüyoruz başa. Kendinizi tanımadığınız, kendinizi mutlu edecek şeyleri bilmediğiniz için tekrar alışveriş döngüsüne geri dönüyorsunuz. Dönüyoruz hepimiz ve içimizdeki o boşluğu tekrar alışveriş yaparak doldurmaya başlıyoruz. Biraz önce dediğim gibi evden poşet poşet yolladığımız eşyalar başka poşetlerle evimize geri dönüyor. O yüzden belki şu anda vaktiniz olmayabilir buna. Kendinize sadeleşmekten sonra vakit ayırdığınızda kendinizi tanımaya da vakit ayırın. O size yeni oluşan vakti kendinizi tanımak için harcayın. Ben nelerden hoşlanırım? Hobilerim neler? Hobilerim, belki şu anda bir hobiniz yok.
Neler benim hobim olabilir? Spor yapıyor musunuz? Hayatınızda hareket var mı? Eğer yoksa bunları hayatınıza katabilirsiniz. Hemen böyle alet edevat almayı, spor salonlarına gitmeyi düşünmeyin. Basit bir yürüyüşle başlayabilirsiniz. Kendinizi tanıyıp size kalan bu vakitte neler yapacağınıza da en kısa zamanda karar vermelisiniz. Eğer sadeleşme konusunda ikna olduysanız ve henüz bu konuda bir adım atmadıysanız ben hep en basitinden başlayın diyorum. Hemen gidip de dolabınızı girip bütün dolabı indirip neyi tutayım, neyi çıkartayım ya da mutfak dolapları, tabaklarımı eleyeyim, bunlara girmeyin. Bunlar çok büyük hareketler. Önce ufak şeylerden başlayın. Mesela ıvır zıvır çekmecenizi sadeleştirin. Bu çekmece genelde ya mutfakta olur, ya portmantonun bir çekmecesidir, yatak odasında başucu çekmecesidir. Onun içinde böyle ne bulduysanız atarsınız. Onu dök. Daha kolay çözmesi. Ya da buzdolabınıza bakın. Buzdolabınızdakileri çıkartın. Zamanı geçmiş ilaç ya da sos vesaire var mı? Çürümüş bir şeyler kalmış olabilir. İşte kavanozlarda kalan, küflenmiş bir şey var mı? Belki zaten bunları sık sık yapıyorsunuzdur ama bir kere de bu niyetle yapın. Gittikçe adımlarınızı büyütün. Burada ben Marie Kondo'nun önerisini çok beğeniyorum. Hep de bahsediyorum. Hatta kitapları anlattığım bir video vardı. Orada da söyledim. Marie Kondo neyi sadeleştiriyorsanız o türden her şeyi bir araya getirin diyor. İşte kitaplarsa eğer evdeki bütün kitapları toplayın ve kitapları bir kere de elden geçirin diyor. İlaçlar mı? Buzdolabındaki ilaçlar, odanızdaki ilaçlar ayrı ayrı değil. Bütün ilaç kapsamına giren her şeyi bir araya getirin diyor. Kıyafetse de öyle, işte ayakkabıysa da öyle. Kategori kategori ilerlemeyi öneriyor. Yani siz tam böyle kitapları elediğinizi düşünürken mutfakta da işte yemek kitaplarım vardı diye tekrar o süreci başa almıyorsunuz. Bir kere de bütün kitapları halledip bitiriyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Ben Yeni Meşhur defterindeydim. Oraya aldığım bütün notları size aktardığımı düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.